Merhaba, ben Kadir Koç. Yaklaşık 25 yıldır web tasarımıyla ilgili çalışıyorum. Figma ile ilgili dersler yapacağım bundan sonra. İlk dersimiz olarak Figma'ya bir giriş yapalım. Figma nedir? Figma bir tasarım programıdır ve çok esnektir. Yani Photoshop gibi ya da Adobe XD gibi biraz hantal değildir. Yani çok pratik, çok hızlı ve esnek bir şekilde tasarımlarınızı yapabilir ve prototipleyip müşterilerinize çalışır vaziyette sunabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir program ve bu programın detaylarıyla ilgili çok güzel dersler yapmayı Allah nasip ederse planlıyorum. Hemen hızlıca başlayacak olursak, hemen bu sağ tarafta Create New'den yeni bir çalışma dosyası oluşturabiliyoruz. Vision Board ise orasını da şöyle izah edeyim size. Yani çalışmaların altyapılarını planlayacağınız bir alan burası. Bunları da göstereceğim. Bir de yeni gelen zaten beta yazıyor burada görüyorsunuz. Yani slaytlarınızı artık burada, sunumlarınızı artık burada yapabilirsiniz. Bu çok da fonksiyonlu oluyor. Yani burada yaptığınız interaktif çalışan bir tasarımınızı slaytın içerisinde de koyup orada sunum yaparken nasıl çalıştığınızı prototip kısmındaki gibi gösterebiliyorsunuz. Import'ta dosya çağırıyorsunuz. Şu anda taslaklar bölümündeyim. Recent, yani şurada son yapılanları görebildiğimiz bir alan. Şu anda bu altta benim çalışmalarım olduğu için bir firmaya ait. Onun için orayı açmıyorum. Aslında burada kart kart şeklinde şeyleri gösteriyor. Daha doğrusu orada bir liste var kart şeklinde. Taşınacak taslaklar var burada. Yani taşınacaktan kastımız biz çalışmışız ama ekip 2000 görmesi için e, team projektin içerisine taşıyacağımız projelerden bahsediyorum. Ondan sonra al proje tüm e, projeleri gördüğümüz bir yer. Admin kısmımız ise admin kısmında Figma ile ilgili hesabın takip edildiği, detayların kontrol edildiği, yani işte edit yetkisi kimde var, işte onların listelendiği, ücretlerinin takip edildiği, faturalarının takip edildiği bir bölüm. Team Project'te e, ekiple çalışmalarınızdaki projelerin yer aldığı yine kart kart olarak görseli olan bir bölüm. Arayüzle devam edelim. Öncelikle bir tane dosya oluşturduk. Çalışma dosyası oluşturduk. İlk dersimizde hemen hızlıca yüzeysel bir şekilde bir tanım yapalım. Ondan sonra detaylara geçeceğiz. Burası şu orta kısım bizim çalışma sahnemiz. Hemen bu sağ tarafta, yani bu sol taraftaki işlemlerle alakalı ne yapıyorsak bu sağ tarafta onun detayları var. Şu anda biz neredeyiz? Sayfamızın çalışacağımız orta kısmın ayarlarını buradan yapabiliriz. Yani rengini değiştirebiliriz. Kendimizin rahat edebileceği bir çalışma rengi sağlayabiliriz buraya. Ondan sonra hemen bu üst tarafta kullanacağımız araçlar var. Bu araçlar taşıma, büyütüp küçültme, scale. Sonrasında frame, bunları göreceğiz. Section oluşturma, slice kesme. Ondan sonra rectangle, line çizgi, arrow, oklar oluşturma, elips, poligon, star ve burada dışarıdan imaj çağırma gibi. Burada zaten pen var. Özgürce vektörel çizimler yapacağımız, serbest çizimler yapacağımız bir araç. Mouse için böyle belirleyip silelim bunu. Ondan sonra metin aracımız var. Ve şurada gördüğümüz şu dörtlü ikonda yaptığımız komponentleri buradan listeleniyor ve biz buradan arayabiliyoruz. Sonra buradan plugin indirebiliyoruz, arayıp indirebiliyoruz. Bu pluginleri ben aramışım. Widget'ler var. Bunlar ben pek kullandığım yok ama bunlara da bakılabilir. Taşıma, sahneyi taşıma ve bu baloncuk ise çalışmamıza çeşitli notlar koymak için. Diğer ekip arkadaşlarıyla bu notlar üzerinden haberleşebiliyoruz. Biz yazıyoruz, onlar bize cevap yazıyor gibi. Tekrar bunu kapatalım. Yukarıda Untitled kısmına çift tıkladığımızda sayfamıza isim verebiliriz. Bir ismini verdik. Bu tarafa geldiğimizde paylaşım var. Dosyamızın bir linkini gönderebiliyoruz müşterimize. O da bizim yaptığımız çalışmayı bu link üzerinden görebiliyor.
Bu tarafta frontendçilere verdiğimiz kısmımız var. Developer mod var. Burada ölçüler, fontlar, CSS kodlar, boşluklar, renkler, her türlü şeyi e, frontendçinin rahatlıkla alabilmesi için bu dev mod, bu ücretli bir e, araç. Burada Play diye bir butonumuz var. Bu Play butonumuz neye yarıyor? Bu da prototip. Prototip dediğimiz şey nedir? Linklere tıkladığımızda sayfanın değişmesi, sayfa içerisinde imaja tıkladığımızda büyümesi, işte altta linke tıkladığımızda bir yere gitmesi, sayfayı aşağı yukarı kaydırması gibi şeyleri, yani sitenin interaktifliğini buradan müşterimiz izleyebiliyor. Biz kendimiz çalışırken de görüyoruz ve bu paylaşım kısmından verdiğimiz zaman müşterimize linki, müşterimiz sitenin tamamen nasıl çalıştığını buradan görebiliyor ve üzerinde uzlaşıp son haline getirmiş oluyoruz. Şimdilik ilk dersimizi bitirelim, sonra teker teker üstünden gidelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.